Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizler için sadece un, su, tuz ile hazırlayabileceğiniz şöyle çıtır çıtır el açması ıspanaklı börek tarifi hazırladım. Oklava ve merdane kullanmadan tamamen el yordamıyla açarak şöyle incecik yufkalar elde ettiğimiz böreğimizin hemen yapım aşamasına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Ispanaklı böreğimin hamuru için öncelikle uygun bir kasenin içerisine 2,5 su bardağı ortam sıcaklığında beklemiş yani soğuk olmayan suyumu döküyorum. Ardından içerisine şöyle 2 tatlı kaşığı olacak şekilde tuz ilave ediyorum. Tuzu eriyinceye kadar şöyle bir karıştırdıktan sonra şimdi de içerisine yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifimde tam bir ölçü vermek adına unumu şöyle bardak bardak sizin için suyun içerisine ekledim. İlk aşamada 3-4 su bardağı unu ekledikten sonra şöyle spatula ile karıştırdım. Hamurum yoğunlaşıp ağırlaşana kadar spatula ile karıştırıyorum ve sonrasında spatulayı kenara bırakarak börek hamurumu elimle yoğurmaya başlıyorum. Şunu da belirtmek isterim ki bu tarz el açması börekler yaptığınızda mutlaka böreklik un kullanmanız gerekiyor. Güzel bir sonuç elde etmek için böreklik un kullanmak önemli. Evet, börek hamurumu şöyle kasenin içerisinde güzelce toparladıktan sonra şimdi tezgahımı unluyorum ve tezgah üzerinde en az 3-4 dakika boyunca özlü pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Böreklerinizin yırtılmadan ve kolayca açılabilmesi için bu şekilde özlü bir hamur elde etmeniz önemli. Orta sertlikte bir börek hamuru elde ettikten sonra hiç bekletmeden böreğimin hamurunu bezelere ayırıyorum. Şöyle gelişigüzel bezeler ayırdıktan sonra portakal büyüklüğünde yuvarlayarak unlamış olduğum servis tabağının içerisine bezelerimi diziyorum. Ben hamurumu toplamda 13 tane bezeye ayırdım ve bezelerimi hazırladıktan sonra şöyle üzerini kapatarak kenarda 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Bezelerim kenarda dinlenirken ben de 100 gram kadar tereyağını uygun bir tavanın içerisinde güzelce eritiyorum. Eriyen tereyağımın içerisine şöyle yarım çay bardağı olacak şekilde sıvı yağ ilave ediyorum. Siz bu böreği dilerseniz sadece sıvı yağ ya da sadece tereyağıyla da yapabilirsiniz. Şimdi yağlı karışımı kenara alıyorum ve ilk bezemden başlayarak açmaya başlıyorum. Bezelerim kenarda 10 dakika kadar dinlendiği için açması daha kolay olacak. Aynı zamanda da zaten tezgahta özlü güzel bir hamur elde ettiğimiz için bu aşamada sizi hiçbir şekilde zorlamayacak. Yaklaşık bir pasta tabağı büyüklüğünde ve bu kalınlıkta açmanız yeterli. Ben 4-5 tane bezeyi açtıktan sonra yağlama işlemi yapıyorum. Sizler dilerseniz tüm bezelerin tamamını açtıktan sonra hepsini birlikte yağlayabilirsiniz. Düz bir servis tabağının alt kısmını ilk olarak yağlıyorum. Yağladıktan sonra birinci bezemi üzerine yerleştiriyorum. Şöyle 1-2 yemek kaşığı olacak şekilde tereyağlı karışımı fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde güzelce sürüyorum. Bezelerinizi açarken her birinin aynı boyutta ve aynı kalınlıkta olmasına özen gösterelim. Ve yağlama işlemini de bezemizin her yerini böyle hiç kuru yer kalmayacak şekilde güzelce yağlamaya dikkat edelim. Evet, tüm bezeleri servis tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra bu şekilde güzelce yağladım ve sonrasında üzerine bir buzdolabı poşeti kapatarak kenarda en az yarım saat kadar bekletiyorum. Bu sayede hamurumuz daha kolaylıkla hiç yırtılmadan ve çok güzel bir şekilde açılmış olacak. Bezelerim kenarda dinlenirken ben de iç harcımı hazırlıyorum. Bunun için ıspanak kullanacağım. Ben bugün böreğimi ıspanaklı olarak hazırladım. Sizler dilediğiniz iç harcıyla hazırlayabilirsiniz. Ispanaklarımı şöyle incecik olacak şekilde keserek hazırladım ve sonrasında soğanlı kıymalı bir karışım hazırlayarak onunla karıştırarak hazırlıyorum.
Şöyle tenceremin içerisinde biraz sıvı yağ aldım ve içerisine 2 tane orta boy soğanı yemeklik olarak doğrayarak ekliyorum. Soğanları yağ içerisinde güzelce kavurmaya başlıyorum. Soğanlar kavrulup diriliğini kaybettikten sonra içerisine 100 gram kadar kıyma ilave ediyorum. Kıyma ile birlikte de yine soğanlarımı güzelce kavurmaya devam ettim. Güzelce kavrulduktan sonra kıyma içerisine baharatlarını ve tuzunu ilave ediyorum. Ben içerisinde pul biber, karabiber ve toz biber kullandım. Yine damak tadınuza göre baharatları ve tuz miktarını ayarlayabilirsiniz. Güzelce baharatlarıyla birlikte de 1-2 dakika kavurduktan sonra şimdi tenceremi ocaktan alıyorum ve kenarda incecik doğramış olduğum ıspanaklarla buluşturuyorum. Ocak üzerinde ıspanakları eklemiyorum ki iyice suyunu salıp iç harcını sulandırmasın. Bu şekilde kıymalı soğanlı karışımı hazırlayarak kenarda ıspanakları da üzerine yavaş yavaş ekleyerek karıştırıyorum. Kavrulmuş olan soğan ve kıymanın sıcaklığıyla ıspanaklar da diriliğini kaybetmiş oluyor. Eğer ıspanaklı iç harcını hiçbir şekilde denemediyseniz sizin de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli bir iç harcı oluyor. Şimdi bunu da kenara alıyorum ki güzelce soğusun. Soğuduktan sonra bezelerimi de artık açmaya başlıyorum. Evet, yağlı bezelerim kenarda yarım saat kadar dinlendi. Şimdi ilk bezemi tezgahın üzerine alacağım. Ama öncesinde tezgahımızı da güzelce yağlamaya dikkat edelim. Çünkü yağlamazsak açtığımız bezeler tezgaha yapışmış oluyor. Şöyle güzelce yağlı karışımdan tezgaha sürüyorum ve ilk bezemi tezgahımın üzerine alıyorum. Hamurumuz incecik olduğu için şöyle yukarı kaldırıp havalandırarak kendinize doğru çekerseniz hamurunuz kolaylıkla açılmış olacak. Bu arada şunu da belirtmeliyim ki bu tarz börekler yaparken mutlaka böreklik un kullanmanız gerekiyor. Diğer market unlarıyla maalesef yırtılmayan yufkalar elde edemiyorsunuz. Şimdi güzelce her yerini açtığım böreğimin içerisine de biraz yağ damlattıktan sonra şöyle kenar kısımlarını içine doğru katlıyorum. Şöyle dikdörtgen bir şekil verdikten sonra kenarda soğumuş olan ıspanaklı iç harcımı ortasına gelecek şekilde yerleştirdim ve kenar kısımdan başlayarak bu şekilde çok sıkı olmayarak rulo şekli veriyorum. Rulo şekli vermiş olduğum böreğimi yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime bu şekilde düz bir halde yerleştiriyorum. Bezelerinizi açarken yine parmak uçlarınıza dikkat edin ki tırnaklarınızla bezeleri delmeyin. Ufak tefek yırtıklar illaki olacaktır ama böyle çok büyük yırtıklar olmaması için ince böyle narin hareketlerle biraz bezeleri açmak gerekiyor. Söylediğim gibi bezenizi de şöyle yukarı doğru sallayarak havalandırırsanız daha kolaylıkla büyümüş olacaktır. Şöyle üzerine yine biraz yağ damlatarak kenar kısımlarını da yine videoda gördüğünüz gibi orta kısımda birleştirerek dikdörtgen bir şekil veriyorum. Bu arada bu uç kısımları dilerseniz koparıp alabilirsiniz ama beni çok rahatsız etmediği için ben koparmadım. Ama böyle kalın bir şekilde kalıyorsa onları koparmanızı tavsiye ederim. Aksi halde yerken böreğinize ağzınıza sertlikler gelebilecektir. Ben biraz ince açtığım için koparmadım ve bu şekilde böreklerimi rulo halinde hazırlayarak tepsime yerleştirmeye devam ettim. Evet, böreklerimizi rulo şekli verdikten sonra çok sıkı olmayacak şekilde böyle tepsimizin içerisine teker teker dizelim. Tüm yağlamış olduğum bezeler bitene kadar yine aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Sizler de videomu izlerken ben de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen.
Evet, toplamda 9 tane bezeyle bu şekilde bir tepsi börek elde ettim. Kalan 4 tane bezemi de videomun ilerleyen kısmında göstereceğim gibi gül şekli vererek hazırlayacağım. Bu arada kalan yağdan da şöyle güzelce böreklerin üzerine sürelim. Fırınımızı da fanlı ayarda 180 derecede açalım ve en az 5 dakika boyunca ısıtalım. Isıtılmış olan fırında fırının orta rafında böreklerimizi pişirmeye gönderelim. Evet, geriye kalan 4 tane bezemin yine bir tanesini tezgahıma aldım ve aynı şekilde büyüttükten sonra kenarlarını içe doğru katladım. Uç kısmına iç harcını yerleştirdikten sonra ortaya gelince bıçakla kestim ve bir bezeden 2 tane gül böreği elde etmiş oldum. Sizler dilerseniz ilk yaptığım yöntemle ya da dilerseniz bu şekilde gül böreği gibi sararak bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Ben böreğime 2 farklı şekil vererek size de fikir olması açısından sunmak istedim. Şimdi bunları da yine gül böreği şeklinde sardıktan sonra kalan yağlı karışımı üzerine sürüyorum. Böreklerin üzerine yumurta sarısı sürmenize hiç gerek yok. Bu yağlı karışımı sürdüğünüzde de çok güzel bir şekilde kızarmış olacaklar. Böreğimizi fanlı ayarda pişirdiğimizde hem daha çıtır çıtır pişiyor, aynı zamanda da içini çekerek çok da lezzetli bir börek elde etmiş oluyoruz. Benim fırınımın ayarına göre toplamda 50 dakikada böreklerim şöyle çıtır çıtır pişmişlerdi. Ben böreklerimin ilk sıcakta çıktıktan sonra bu şekilde uzunlamasına kesiyorum. Sizler de dilediğiniz şekilde keserek servis edebilirsiniz. Evet, bugün sizlere el açması şöyle çıtır çıtır, üzeri de pul pul dökülen çok lezzetli bir ıspanaklı börek tarifi sundum. Umarım bu tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Tarifimi beğendiyseniz eğer beğeni yapmayı ve sevdiklerinizle paylaşarak kanalıma destek olmayı unutmayın lütfen. Her evde olan malzemelerle çok pratik bir şekilde hazırlanan çıtır çıtır çok da lezzetli bir börek tarifi oldu. Sizlerin de bu güzel tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimi deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun diyorum. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.